Merhabalar, Hisse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, İran, İsrail'e saldırılar düzenledi. Pazartesi günü borsa ne olacak? Akıllardaki soru bu arkadaşlar. Bu videomda pazartesi günü neler olabilir? Piyasalarda bizi neler bekliyor? Birlikte bir fikir yürüteceğiz. Ve ayrıca sizlerden istek olarak gelen toplam 33 tane hisse vardı arkadaşlar. Bunların en çok talep edilen 4 tanesinin analizini yapacağımı söylemiştim. Bu hisseler Miatek, Sasa, Jansa ve Vespe hisseleri oldu. Bunların da analizini yaptıktan sonra videomuzu bitirmiş olacağız. Intromuzdan sonra endeksimizin analiziyle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak istiyorum ve başlıyoruz. Evet, dün akşam saatlerinde İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı düzenlemeye başladı arkadaşlar. Ve o esnada açık olan piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı arkadaşlar. Mesela Bitcoin'den şöyle bir bakacak olursak, şöyle saatlik grafiğe gelelim. Bakın saat 21-22 sularında çok ciddi bir düşüş geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan dibine kadar baktığımızda iğne attığı yere kadar %9.51'lik bir düşüş geldiğini görüyorsunuz. Fakat oradan tekrar fiyatın yükselerek toparladığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın %6.68'lik şu anda dipten yukarıya doğru bir yükseliş var. Aynı şekilde kripto piyasasında ons altını takip eden bir kripto para var arkadaşlar. PAXG diye. Onun grafiğine de baktığımızda haberin geldiği saatlerde bakın saatlik grafikte şöyle baktığımızda iğne attığı yere kadar %37.82'lik bir yükseliş. Ardından şu anda haberin geldiği saatlerdeki aynı fiyatlarda olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dolayısıyla şu anda piyasalarda, açık olan piyasalarda çok fazla bir etkilenme olduğu gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi endeks analizine geçmeden önce son olarak da Amerika'da satışı olan Türkiye endeksinin ETF'inin bir durumuna bakalım. Biliyorsunuz bizde ayın 9'unda piyasalar kapandı. Borsa İstanbul kapandı. Fakat Amerika'da bu Türkiye ETF'i işlem görmeye devam etti. Bakın şöyle günlük grafikteyiz zaten. 8 Nisan bizde gelen yükseliş ve 9 Nisan hafif bir düşüşle kapanmış. Ve 9 Nisan'dan itibaren baktığımızda şu ana kadar, yani kapanış yaptığı yere kadar baktığımızda %2.48'lik bir düşüş yapmış arkadaşlar. Bizde borsa kapalıyken Amerika'da Türkiye ETF'i, TUR ETF'i %2.48'lik bir düşüş yapmış. Evet, bu verileri de gördükten sonra artık endeksimizin analiziyle başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar endeksimizde geçtiğimiz haftalarda güzel yükselişler oldu ve bir önceki zirvemiz olan 9466, 9470 bu seviyeleri yukarı yönlü kırmış olduk. Üzerinde de 2 gün kapanış geldi. Sadece son gün bir doji bıraktı arkadaşlar günlük kapanışta. Alfa trend indikatörümüzün pazartesi günü ala döndüğünü görüyoruz. Salı günü gelen doji ile birlikte bir güçsüzlük oluştu arkadaşlar. Aynı zamanda şu altta gördüğünüz VIX Fix indikatöründe de bir güçsüzlüğün oluştuğunu görüyoruz. Fakat henüz daha View Trend indikatörü aşırı alım bölgelerine gelmiş değil. Şimdi burada bir yandan da şu alt tarafta kesik kırmızı çizgiler ve üst tarafta yeşil kesik çizgiler olarak gördüğünüz indikatör Nadaraya-Watson indikatörü. Bu iki çizgi aralığının dışlarına çıktığı zaman aşırılık oluşuyor anlamına gelir arkadaşlar. Şu anda şu üstteki yeşil çizginin üzerine çıkıp 3 günde üzerinde kaldığını görüyorsunuz. Burada artık bir aşırı yükseliş var. Buralardan bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirebilir. Bu İran'ın İsrail'e saldırmış olması da buna bir bahane yaratmış olur. Ve şu seviyelere kadar bir ilk etapta geri çekilme meydana gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 9481 seviyeleri bir önceki zirvemiz olan seviyeler. Belki de burayı da biraz daha aşarsa işte 9268 seviyelerine doğru da geri çekilmeler mümkün olabilir birkaç gün içerisinde. Bu esnada da günlük Kaufman hareketli ortalamamız 9210 seviyesinde şu anda. O da biraz yukarı doğru yükselmiş olur ve oradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönem içinse hedef fiyatımızı daha önce söylemiştim, tekrardan söyleyeyim. 10.700 seviyesi arkadaşlar. 10.700 hedefimiz devam ediyor. Piyasalarda birçok haberler gelebilir.
Bu İran-İsrail gerilimi zaten mevcutta vardı arkadaşlar. İran'ın İsrail'e saldırı yapmış olması, İsrail'in geri bildirim olarak sert açıklamaları veya saldırılar da meydana gelebilir. Bu piyasalarda bir dalgalanma da yaratabilir arkadaşlar ama asıl önemli olan teknik analizde ne olursa ne yapacağımızdır. Burada biz endeksimizde yani borsamızda pozisyona girdiysek belli destek direnç seviyelerine bakıp belirlediğimiz destek seviyeleri kırılıyorsa haberlere bakmadan bu destek seviyesi kırılıyorsa o zaman stop olmak lazım. Kırılmıyorsa gidebildiği yere kadar tutabiliriz. Çünkü haberler yanıltır arkadaşlar. Haberler her zaman beklediğimiz sonuçlar vermeyebilir. Bu yüzden teknik analizdeki belirlediğimiz seviyelere dikkat etmekte fayda var. Şimdi endeksimizde stop olmamız gereken seviye 9210 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye Kaufman hareketli ortalaması, bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun kırılması demek 2 gün altında kapanış yapması demek. Bakalım birlikte takip ediyor olacağız. Eğer ki böyle bir durum gerçekleşirse 9842 seviyelerinde bir desteğimiz var. Bir diğer desteğimiz ise 8741 seviyelerinde. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de hareket güzel gözüküyor. Bir problem yok. Sadece 4 saatlikte aşırı alım bölgelerine gelmiş vaziyetteyiz. Dediğim gibi buralarda bir dirençle karşılaşıp ilk etapta 9476 seviyelerine doğru bir gerileme gelebilir. Burada da aynı şekilde Nadara-Watson indikatöründe bir aşırılık oluştuğunu görüyorsunuz. Bu tekrar bu kanalın içerisinde girecektir arkadaşlar. Bakalım takip edeceğiz. 2 saatliğimize bir bakalım. Evet 2 saatlikte de aynı şekilde Nadara-Watson indikatöründe bir aşırılık oluştuğunu, bu üstteki yeşil çizgilerin üzerine geçtiğini görüyoruz. Son 2 saatlik mum itibariyle View Trend indikatörümüz sata dönmüş. Yani bir miktar burada bir gevşemeler meydana gelebilir arkadaşlar. 4 saatliğimize tekrar bakmak istiyorum. Bakın 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 9378 seviyesinde. Gelecek olan düşüşlerle birlikte şuraya kadar böyle bir gevşeme gelse 9480 seviyelerine. Bu Kaufman hareketli ortalaması da o düşüşe kadar buralara kadar yükselir. Buralardan desteğini alır, yönünü tekrar yukarı çevirir diye düşünüyorum. Haftalıktan bir bakalım. Evet haftalık grafiğimizde de bir problem gözükmüyor. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 8579 seviyesinde arkadaşlar. Evet şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizine başlayalım. Miatek hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. Miatek hissesine şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Ya da dönmeden önce haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız gördüğünüz gibi 50.79 seviyesinde arkadaşlar. Buralara kadar düşüşler meydana gelebilir. Önemli olan buradan desteğini alıp almayacağı. Tabi bu uzun vadeli bir trende baktığımızda söyleyebileceğim bir konu. Burada %17.5'lik bir düşüş gözüküyor. Eğer ki Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşerse. Bu 50.79 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa uzun vadeli trend sona ermiş diyebiliriz. Daha önce biliyorsunuz bu hisseyi ucuz hisseler stratejimize göre alımını yapmıştık ve geçtiğimiz haftada satışını yapıp güzel bir kar elde etmiştik. Orada alım yaptığımız noktaları silelim, kafamızı karıştırmasın. Bu arada bu ucuz hisseler stratejimi henüz izlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Şöyle günlük grafiğimize geçelim. Evet günlük grafikte Miatek hissesinin şöyle baktığımızda 6 Mart tarihinden bu yana Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrettiğini görüyoruz. Şöyle 8-9 Mart'ta üzerine doğru atmaya çalışmış ama böyle güzel yükseliş mumları olmamış bunlar. Açılışta yüksekten açıp kapanışlarda düşüşle kapatmış. Ve sonrasında tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının altına gevşemiş. Sonra 20 Mart tarihinde tekrar Kaufman hareketli ortalamasını kırmaya çalışmış, başaramamış. Bakın Nadara-Watson indikatörünün dip noktalarına kadar gevşemiş. Daha sonrasında tekrardan Kaufman hareketli ortalamasına bir deneme yapmamış henüz. Geçtiğimiz hafta burada Nadara-Watson indikatörünün dip noktasından desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirmiş. Aynı zamanda da View Trend indikatörü ala dönmüş arkadaşlar. Pazartesi günü gelen yükselişle. Fakat burada 70.38 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan yani üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bunu başarabilirse önümüzdeki dönemde ilk etapta 85.30 seviyesine doğru yükselişin gelmesini beklerim. 85.30 seviyesi yukarı yönlü kırılabilirse eğer hedef fiyatımız 109.5 seviyesi olacak arkadaşlar.
Şimdi eğer ki bu 70.38 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaşıp yönünü aşağıya çevirirse 67.15 seviyesi var. Bu aralıkta desteğini bulamazsa bu sefer 57.70 seviyesine doğru düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi 4 saatlik grafiğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimizde şöyle bir regresyon çalışması yapabiliriz gibi gözüküyor. Şöyle regresyon çizelim. Evet, şöyle biraz bu tarafa kaydıralım. Evet, bakın şurada kanalın dibiyle 1, 2, 3 defa, hatta 4 defa kanalın dibinden destek aldığını, 1, 2, 3 ve Salı günü ise 4. kez kanalın üstünden dirençle karşılaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kanal yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar MiaTek hissesi için. Salı günü kapanışı itibariyle kanalın üst tarafından dirençle karşılaşmış. Her ne kadar 8 Nisan saat 13 itibariyle Alfa Trend indikatörü 4 saatlikte ala dönmüş olsa da bu kanal yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyoruz. Ve hatta şuradaki direnci de 70.15'i de yukarı yönlü kırması lazım ki yeni girişler için uygun olsun. Şöyle günlük Kaufman'ımız kaçtaydı ona bakalım. 70.38 seviyesindeymiş. Şöyle 4 saatliğimize çizelim onu. Ya da çizmemize gerek yok. Şu seviye zaten 70.10 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum arkadaşlar. Bu kırılım gerçekleşirse dediğim gibi ilk etapta 84.95 seviyesine doğru yükselişler gelebilir. 50.70 seviyesinin de aşağı yönlü kırılmasını ilk etapta beklemiyorum. Eğer ki kırılırsa şuralardan daha önce bir destekler aldığını görüyoruz. 53.80 ve şuradan daha önce destek aldığını görüyoruz. 50.50 seviyesi. Buralardan destek alabilir veya 45.80 seviyesine doğru da düşüşler gelebilir. Tabi bu 57.90 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa dediğim seviyelere ayrıntılı olarak ayrıca bakarız arkadaşlar. 2 saatliğe de bir bakalım. Evet, 2 saatlikte de farklı bir durum yok arkadaşlar. Sasa hissesine geçebiliriz. Evet, Sasa hissesine şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Evet, Sasa hissesinde şöyle 1 Ağustos 2023 tarihinden bu yana gelen bir düşüş trendi çizmiştik arkadaşlar. Bu düşüş trendini 28 Mart tarihinde yukarı yönlü kırmaya çalıştı. Fakat başaramadı. Şurada bu trend çizgisinin üzerine çıktı. 28 Mart 2024 tarihinde. Fakat şuraya daha önce çizmiş olduğum 44.46 haftalık Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirdi. Ve bu düşen trend çizgisinin tekrar altına gelmiş oldu. Geçtiğimiz hafta tekrar bu trend çizgisine kadar yükselişin geldiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda View Trend indikatörümüz ala dönmüş vaziyette. Buradan yani yükselişler gelse bile 44.46 haftalık Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam arkadaşlar. Düşüş trendi bitti diyebilmemiz için 44.46 seviyesinin yukarı yönlü kırılması lazım. Şu anda önünde 42.30 seviyesinde bir direncimiz var. Burası geçilirse 44.46 seviyesine doğru tekrardan bir deneme yapabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %7'lik bir pay var. Ama riskli, yani yeni girişler için uygun bulmuyorum açıkçası. Şu an destek seviyemiz ise 39.86 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 37.38 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 33.70 seviyelerine doğru düşüşler de görülebilir. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte 40.57 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış. Şu düşen trendi de kırmış gözüküyor fakat dediğim gibi pazartesi açılışta belki bu 42.32'ye kadar gidip oradan dirençle karşılaşır veyahut da direkt aşağıdan da açabilir bu gelen olumsuz haberler neticesinde. Şu an elinde tutan arkadaşlar için 39.86 seviyesini takip edebilirler. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 37.30 seviyelerine düşüşler gelebilir. Bakın aynı zamanda 4 saatlikte Nadaraya Watson indikatörümüzün de tepe noktalarının bu seviyelerde yani 42.26 seviyelerinde olduğunu görüyorsunuz. Bakalım takip edeceğiz. 2 saatliğimize bir bakalım. Evet, 2 saatlikte de Nadaraya Watson indikatörünün neredeyse tepe noktalarına geldiğini görüyoruz. Ve son 2 saatlik kapanışı da düşüşle yapmış. Haftalıktan bir bakalım. Evet, haftalıkta da şu düşüş trendini net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada
14 Ağustos 2023 haftasında siyahla göstermiş olduğum haftalık Kaufman hareketli ortalamasının altına düştükten sonra defalarca yukarı yönlü geçmeyi denemiş fakat bir türlü başaramamış. Şurada 18 Eylül 2023 haftasında Alfa Trend indikatörü de artık satı dönmüş. Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükseliş gelmiş 27 Kasım 2023'te. Bir hafta üzerinde kapattıktan sonra ertesi hafta yükselişle devam edemeyip tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının altına düşmüş ve düşüşün daha sonrasında hızlandığını görüyorsunuz. 12 Şubat 2024 tarihinde tekrar denemiş Kaufman hareketli ortalamasını kırmayı. Yine başaramamış. Bakın 25 Mart 2024 haftasında tekrar denemiş. Yine başaramamış arkadaşlar. Bakalım tekrar bir deneme gelebilir ama dediğim gibi 4.35 haftalık Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan şu düşüş trendi bitti diyemeyiz arkadaşlar. Hep birlikte takip ediyor olacağız. Evet, bir diğer hissemiz Jansa. Jansa salı günü tavan olarak kapattı arkadaşlar. Gayet güzel. Şuradaki 317,5 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerine attı. Bu da güzel. Bakın haftalıkta aşırı alım bölgelerinde olduğunu görüyoruz. View Trend indikatörünün. Artık bu hissede yeni girişler için çok risklidir arkadaşlar. Yeni girişler için yani belli bir stop seviyesi koyarak ve o seviyenin altına düşüş geliyorsa inat etmeden satıp çıkarak pozisyon açmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi artık haftalıkta aşırı alım bölgelerinde her an bir yerden dirençle karşılaşıp yönünü aşağıya çevirebilir. Şimdi günlük grafiğimize bakalım. Evet, günlük grafiğimizde Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşeyip oradan desteğini aldığını görüyoruz. Gayet güzel ve salı günü gelen yükselişle birlikte dediğim gibi 317.75 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerine atmış. Gayet güzel gözüküyor. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalaması 297.92 seviyesinde. Şöyle 4 saatliğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olan 314.66 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bir 4 saat daha takip etmek lazım pazartesi günü. Yükseliş devam ediyorsa hareketin ilk etapta 379 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. 379 seviyesini de aşacak olursa yorumlara yazarsanız önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yaparız arkadaşlar. Şimdi burada ilk destek seviyemiz 317.5 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa 281 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Eğer buradan desteğini alıp yönünü yukarı çeviremezse ve düşüş devam ederse 250.25 seviyelerine doğru da düşüşler görülebilir arkadaşlar. Günlüğe tekrar bir bakalım. Evet, yani şu anda elinde tutan arkadaşlar için günlük Kaufman hareketli ortalaması takip edilebilir. 297.92 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi haftalıkta aşırı alım bölgelerine gelen bir hisse. Dolayısıyla yeni girişler için çok uygun bulmuyorum. Ucuz seviyelerde değil. Fakat dediğim gibi hani böyle kısa girişiklerle kârda edilebilecek bir potansiyeli var. Ama dediğim gibi stop seviyesi belirlemek lazım. Mesela diyelim ki pazartesi günü bir alım denemesi yaptınız şu anda bulunduğu seviyelerden. Şuraya şu daha önce kırmış olduğu 317.5 seviyesine stop koymak lazım. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir. Elinde tutan arkadaşlar günlük Kaufman hareketli ortalaması 297.92 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop koyabilir. Evet, bir diğer hissemiz Vespe. Vespe hissesinde pazartesi ve salı günü gelen güzel yükselişle birlikte 22.02 seviyesindeki Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda daha önceki zirve seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılmış olması güzel. Pazartesi günü yukarı yönlü atıyor. Sonrasında bu seviyeyi destek yapıyor bakın. Buradan desteğini alıp tekrar salı günü yönünü yukarı çeviriyor. Zaten bakın pazartesi günü bu seviyeyi kırdığında VIX indikatöründe güçsüzlük varmış. Salı günü gelen yükselişle birlikte tekrar gücünü toplamış gözüküyor. Şu anda teknik olarak baktığımızda ilk etapta 23.84 seviyesine doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Fakat dün gelen savaş haberleriyle birlikte ve aynı zamanda Türkiye ETF'inin ayın 10'undan hafta sonuna kadar %2,5'lar seviyesinde satılmış olması bir miktar geri çekilme meydana getirebilir. Şu an destek seviyesi 22.06 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece
23.84 seviyesine ilk etapta yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde 23.84 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa hedef fiyatımız 26.80 seviyesi olacak arkadaşlar. Bu 22.02 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer şurada bir desteğimiz var 20.60 seviyesinde. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 20.06'da Kaufman hareketli ortalamamız var. Bu da kırılması durumunda 19.11 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Bakalım takip ediyor olacağız. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Yani 4 saatlikte de yükseliş gayet güzel görüyorsunuz. Kaufman hareketli ortalaması da 21.67 seviyelerine kadar yükselmiş. Elinde tutan arkadaşlar bu 21.67 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir. Yeni girişler için ise 22 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir arkadaşlar. Haftalığımıza bir bakalım. Evet, haftalıkta da hareket gayet güzel gözüküyor. Uzun vadeli trendde de yükseliş trendindeyiz. Herhangi bir problem yok. Ve geçtiğimiz hafta gelen yükselişle birlikte View Trend indikatörü tekrardan ala dönmüş vaziyette. Fakat artık aşırı alım bölgelerine girmiş durumda. Evet arkadaşlar, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.